Yangın hikayesinin Rayburn üzerinde gerçekten iyi bir etki yaratıp yaratmadığından emin değilim. Ama şunu biliyorum, o gece iyi uyudu. Haftalardır ilk kez gerçekten iyi bir uyku. Ve sabah olduğunda o kadar güçlü ve parlaktı ki, içimizde derin bir umut yeşerdi. Belki de iyileşme yolunda iyi bir başlangıç yapmıştık. Yan kahvaltı için birkaç kuş getirdi hızlıca. Yemek biter bitmez beni kenara çekti ve dedi ki, "Şimdi, profesör, izin verin, ben ve siz o deliğe geri dönelim. Orada ne varsa, değerliyse, hepsini getirelim. Çok bir şey olmayabilir, ama hiç olmamasından iyidir." Durdu bir an, sonra iç çekti, derin ve hüzünlü bir şekilde. "O altını, A'nın bizim yaptığımızı düşünmek mide bulanıyor. Sonsuz bir şans oldu bu. Keşke yanımızda toplayabilseydik. Orada milyonlarca vardı, sanırım. Ve bu bize hiç görmemiş olduğumuzdan daha iyi." Sonra sesi değişti. Daha neşeli, daha kararlı bir tona geçti. "Ama elimden geleni alalım." İçeride, Mullins'in olduğu odada çok sayıda altın kutu ve sürahi vardı. Belki o küçük tencerelerde de değerli bir şeyler vardır. Geri dönelim ve bakalım. Rayburn bu sabah neredeyse iyi görünüyor. Pablo da aklını başına aldı. Artık ona ihtiyacım olanı verebilirim. Benim açımdan, o hazine odasında gördüğüm eşyaların maddi değeri hiç önemli değildi. Ama içtenlikle arzu ettiğim şeyler vardı. O nefis arbalıstı ve altın kutular, vazolar, toprak kavanozlar. Bunları dikkatle incelemek istiyordum. Çünkü keşfetmeyi umduğum arkeolojik değer, tüm altınların ötesindeydi. Bu yüzden Rayburn'dan ayrılmamız için gösterdiği istekliliği memnuniyetle kabul ettim. Yan feneri yaktı ve yola çıktık. Hazine odasına yeniden girdiğimde içimde güçlü bir his vardı. Hayranlık. Daha önce buradan geçerken, içinde bulunduğumuz tehlikeyi, konuşmanın heyecanını, kaçış yolunu bulmanın neşesini yaşamıştım. Ama şimdi her şey farklıydı. Artık gözlerim gerçekten görüyordu. Bu oda, en az 1000 yıldır burada yatan bir depozitoydu. Bu kıtada tarih öncesi çağlarda yaşamış, en zeki ve en ilginç insanların geride bıraktığı iz. Zihnim artık özgürdü. Ve bu garip yansımalar içimde öyle derin bir saygı uyandırdı ki, bir anlığına kendimi rahatsız etmeye bile zorlayamadım. Bu kadar uzun bir çağ boyunca kutsal bir şekilde, dokunulmaz kalmış bir yerdi burası. Ama saygı, Yang'un en güçlü özelliği değildi. Açıkçası, içinde bundan tek bir atom bile olmadığına ikna olmak üzereydim. Heykelçek Mul'un yanında tereddütle dururken, beni seslendi, "Hadi gelin, profesör. Orada şimdi kimse bizi durduramaz. Gelin, saldırıyı yapalım. Bu kötü tutulmuş bir eczane değil mi?" diye devam etti, raflara bakarak. "Bu kadar tencere, kutu ve küçük kavanozla dolu. Bakalım içlerinde ne var? Sanırım pek bir şey yok. Ama belki Demons. İşte o tam eşcinsel olurdu." Yan konuşurken elini toprak kavanozlardan birine soktu. Ve öyle bir toz bulutu uçurdu ki, birkaç saniyeliğine şiddetli hapşırmalar her şeyi durdurdu. Sonunda kavanozdan küçük bir nesne çıkardı, eline aldı, inceledi. Yüzü gerildi. Öfkeyle bağırdı, "Neden? Bu sadece aptal bir okey ucu." Gülmeden edemedim. Benim için o güzelce oyulmuş obsidyen parçası, bir elmastan çok daha değerliydi. Taş devrinin en yüksek gelişimini gösteren bu hassas işçilik. Amerika'nın tarih öncesi ırklarının ulaştığı beceriyi kanıtlayan bir şeydi bu. Bunu Yang'a anlatmaya çalıştım. Tarih öncesi ırkaların taşı ne kadar ustalıkla işlediğini, savaş aletlerinin nedenli büyük değer taşıdığını. Ama dinlemedi. "Ah, tarih öncesi ırkaları bırak, profesör," diye hırladı. "Böyle bir araba dolusu çöp, senin gibi bilimsel bir kafa dışında kimse için bir kuruşa bile değmez." Eğer o yaşlı kral bu tür şeylerin saklanmaya değer olduğunu sanıyorsa, sanırım aklını kaybetmişti. Ama belki tencere yanlışlıkla girmiştir. "Hadi bir daha deneyeyim." Dikkatli bir şekilde elini başka bir kavanoza uzattı, toz kalkmasın diye. Ve büyük bir hayal kırıklığıyla geri çekti elini. Sadece bir mızrak başı. Ama vazgeçmedi. Kral Chesantzi'nin aklını kanıtlama kararlılığıyla, gerçekten değerli bir şey bulma umuduyla araştırmayı sürdürdü. Odanın iki tarafındaki kavanozları tek tek inceledi. Ve her kavanozdan sadece okey uçları, mızrak uçları ya da obsidyen parçaları çıktıkça, homurtuları ve küfürleri giderek şiddetlendi. Ben ise her birini Yang'dan alırken büyük bir zevk duyuyordum. Hassas ve kusursuz işçilik. Taş devrinin en yüksek gelişimini gösteren bir halk tarafından yapılmıştı bunlar.
Bu iş daha da kötüleşiyor, dedi Yang kasvetli bir şekilde, odanın 3. tarafına geçerken. Küçük altın kutulardan birini açtı. Buradakiler sadece üzerinde resimler olan kaba bir paket kağıdı, eski harita gibi, bu hazine avına başladığımız şey. Sinir bozacaksın bunun için. Ve hevesle bir çığlık attığımda, bu paha biçilmez tabutun üzerine eğildiğimde, küçümseyerek ekledi, öyle sanıyordum. O çürük şeyleri altın dolarlardan daha çok düşünüyorsun. Zevklere bakın siz. Her türlü insan var dünyayı yaratacak. Ama ben onu duymuyordum bile. Paha biçilmez el yazmalarına bakıyordum. Ve ardından, mutluluk kadahım dolup taştı. 9 altın kutu. Her birinde benzer hazineler saklıydı. Kuzey Amerika kıtasındaki pre-Kolomb koşullarına dair olağanüstü el yazmaları. Bu birkaç kodeks, Aztek kabilelerinin tam bir hieratik kroniğini oluşturuyordu. Ve asıl büyük değer şuradaydı, belirsiz resim yazımına eşlik eden bir çeviri vardı. İdeografik karakterler. Koruyucusunun talimatı sayesinde bu karakterleri tam anlamıyla anlayabiliyordum. Bu keşif, Buz Sırdınki'yle tam bir paralellik taşıyordu. Rosetta'da taşı Mısır hiyerogliflerinin anahtarını nasıl verdiyse, bu transliterasyonda tüm Aztek resim yazımını anlaşılır kılıyordu. Keşfimin tam anlamı üzerime çöktüğünde, sevincim öyle büyüktü ki ellerim titredi. Bu değerli el yazmalarını elimde tutuyordum ve artık net göremiyordum. Mutluluk gözyaşları gözlerimi boyuyordu. Ama Yang, sadece maddi hazine peşindeydi. Ve o ruh haliyle araştırmalarını sürdürüyordu. Artık şüphem yok, dedi o en hüzünlü tonla. O eski kral deli olmalı. Şuna bak, bu şey aptal bir okey ucu bile değil. Sadece biraz yeşil cam. Sanırım bir porter şişesinin dibinin parçası. Güzel bir tür hazine bu. Ve saklanmak için bu kadar zahmet. Neden? O kral zamanının çoğunu geceleri planlar üzerinde kafa patlatarak geçirmiş olmalı. Hayatın en büyük aptalı o, diye devam etti. Ve işte tam olarak bu. Ayrılmak zor, ama biz olmadan, o araba dolu altından belki sıyrılırdık kolayca. O arka kapı gürültüsü zamanında. Sonra sesi değişti. Çok samimi bir tona büründü, bak buraya, profesör. Şu an orada kimse olduğunu sanmıyorum. Neden biraz risk edip geri dönüp almayalım? Silahlarımız var. Ve kalabalık bize fazla müdahale etse bile, şu anki kadar kötü durumda olmayız. Hadi, deneyelim. Yang konuşurken ben dikkatle inceliyordum o nesneyi, onun öfkesini ateşleyen şeyi. Cevap vermek yerine sordum, kavanozda o porter şişesinden başka parçalar var mı? Onlarla dolu, diye kısa kesti. Ya sonraki? O da dolu. Odanın bu tarafındaki tüm kavanozlar dolu onlardan. Elini hızla bir kavanoza daldırdı ve ikimiz de toz yüzünden hapşırmaya başladık. Hadi profesör, ne bu saçmalık? Hadi iyi şeylere gidelim, her seferinde spot nakit ağırlıklı olanları. Altın vazolarda ne olduğunu görene kadar bekle, dedim, odanın henüz incelemediğimiz tarafına dönerek. Ne iyi, diye somurttu. Ama yine de eğildi vazoların üzerine. Başparmağıyla küçük yuvarlak siyah bir top çıkardı. Daha kötü, daha da kötü, dedi, topu bana uzatırken. Şimdi ayakkabıcının bal mumu gibi görünen bir topak var, hazine diyeceğim en hasta şey bu, gördüğüm en hasta. Ayakkabıcının bal mumu olması pek olası görünmüyordu bana. Bıçağımla kestim deneysel olarak. Yapışkan dış yüzeyin altında bir katman pamuk yünü vardı ve içinde fındık büyüklüğünde sert bir madde. Bu incelemeyi yaparken Yang diğer vazoların içini araştırıyordu. Onlar da son derece ilginçti. Çekiçli altından yapılmış, en güzel şekilde oyulmuş. Hiç işe yaramazlar, dedi. Ama kupalar değerli olmalı bir şey. Hepsinde ayakkabıcının bal mumu var. Porter şişelerinden bile beter. Ayakkabıcının mumu ne işe yarar, doğru dürüst bir ayakkabı tamir etmeyi bilmeyenler için. Hadi diyorum profesör, hadi gidelim altın yığınlarına. Yoksa bu hazine avına hiç katılmamış olacağız. Durdu, derin bir iç çekiş. Burada bulunmaya değer şeyler var tabii. Altın kupalar, kutular, o eski altın yay tüfek, ama bunların hepsi 4 adam arasında paylaşıldığında ne kalır? Az, çok az. Ben diyorum ki saçımızı kaybetmeden atlattık bu işi. Şimdi karşılığını almak istiyoruz. Ve o altına gitmezsek, bu iş ödemesiz kalır. Yang bu karamsar azarlamasını bitirdiğinde, ona uzattım. O piç kaplamalı toptan çıkardığım küçük nesneyi. Pes etmeden önce, dedim, şuna bir bak. Elini umursamazca uzattı. Ama ne koyduğumu gördüğünde, yüzü değişti anında. Patladı, harika Scott.
Bu nereden çıktı? Neden profesör? Bu bir inciye benziyor. Ama gerçekten bir şeyse, Tanrı'nın yarattığı en büyük şey bu. Gerçekten bir inci için ölçü mü verirsin? Kesinlikle, dedim. Ve bence bu makul bir varsayım, bu küçük siper örtülü her birinde bir inci olduğunu. Yeşil cam parçaları dediğiniz şeylere gelince, onlar sıradan cam değil. Olağanüstü ince zümrütler. En küçüğünün değeri, taşıyabileceğinizden daha fazla olmalı tek yük. Tabii ki, tüm zümrütler ve inciler birlikte, bu el yazmalarından tek birine bile değer edemezdi. Yan şüpheli homurdandı. Ama kaba maddi zenginlik yolunda, diye sürdürdüm. Eminim ki bu kavanozların değeri, Azıl'ın vadisinde gördüğümüz tüm altınlardan daha yüksektir. Hiç şüphesiz, şu an sen ve ben, dünya yarıldığından beri bir araya getirilmiş en devasa hazinedeyiz. Dürüst Hintli, profesör, elbette, dedim. Ve eğer bu senin, sol, kavramınsa bir hazine avında, kesinlikle benim değil. Sol, diye tekrarladı Yang. Gözleri büyümüştü. O devasa servetin içinde bulunduğu kavanoz sıralarına bakıyordu. Ben gülümsemeli. O yaşlı kral hakkında söylediklerimi geri alıyorum. Evet, George Washington ve Daniel Webster kadar soğukkanlı biri oydu. O okey uçlu tencereler ve benzerleri, sadece onun küçük şakalarıydı. İyi niyetli, komik bir yaşlı olduğunu gösteriyor. Sol mu? Geriye çok az şey kalmış. 4 ayakta oraya sonsuza dek geldik. Profesör, salla. Hayatım boyunca üzgün oldum. Her biri iyi tanımlanmış dönemler boyunca, sonra sonsuza dek elimden kayıp giden fırsatlar. Geliştirdiğimden daha fazlasını harcadım. Bu son satırları yazarken, Yang ve ben hazine odasının içindekileri kapattık. Pervaneyi çıkardık, sallanan heykeli destekledik ve böylece o ağır taş kütlesi tekrar yerine oturmak zorunda kaldı. Aşağıdan kaldırmak imkansızdı. Ön ucunun altına kaya parçaları yığdık ve yukarıdan da hareketsiz hale getirdik. Çıkış yolu, geri dönülmez şekilde kapanmıştı. Ve şimdi yazarken biliyorum, geri dönmez olmadığımı, kendimi geçmişin bir parçasından ayırdığımı. Çünkü Fars şairi şöyle der, bitmiş bir kitap, mühürlü bir tabuttur. Buna hiçbir şey eklenemez, ondan hiçbir şey alınamaz. Bu yüzden içeriğinin iyi olması için Allah'tan dua etmeliyiz. Bu kaydı başlattım, kısmen daha ciddi çalıştığım işten rahatlayacak bir yazım bulmak için. Ama kısmen de şuna inandığım için, bu anlatıya dahil edemeyeceğim kadar önemsiz, ya da tam tersine çok önemli görünen pek çok konu vardı. Yine de bu konuların korunmaya değer olduğuna ikna olmuştum. Rayburn ve Young olmasaydı, bu maceraların tarihini bu kadar hızlı bitirmezdim. Onlar neredeyse her bölümü dinledikçe, ilgileri giderek arttı. Ve sonunu getirmem için beni sürekli zorladılar. Görüyorsunuz, profesör, dedi Young. Yazdığınız o büyük kitap hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Kendi tarzında bir şey olacağından şüphem yok. Ama kendiniz de biliyorsunuz. Tanrı'nın evreninde 3 kişiden fazlası olmayacak, 10 satırdan fazlasını okuyabilecek. Bu yüzden o küçük kitabı hızla getirmenizi istiyorum. Akıl hastanelerinin dışında okunma şansı olan kitabı. Öyle ki herkes, ne kadar güçlü bir tuhaf zaman geçirdiğimizi bilsin. Durdu bir an. Fazla küfretme, özellikle o vadinin tam olarak nerede olduğunu söyleme. Pek olası olmasa da, dövüşçü bir kalabalıkla geri dönmek isteyebiliriz bir gün. Ama bunun dışında, soğuk gerçekleri ver onlara. Sanırım bazılarının gözlerini açacak. Zaman zaman, anlatım elimin altında büyüdükçe, yazdıklarımı arkadaşlarıma yüksek sesle okudum. Onlardan öneriler aldım. Ve bu öneriler doğrultusunda çeşitli bölümleri düzelttim ya da değiştirdim. Şunu da eklemeliyim, bu bağlantı içinde her durumda, Rayburn ve Young'ın o zorlu dönemde sergilediği muhteşem cesarete olan bağlılığımı yeterince güçlü kelimelerle ifade edemediğimi hissediyorum. Kazanılmış her şey için tüm otoritemi onlara uygulamaya çalıştım. Hatta Pablo bile, bu çocukla aramızda öyle bir şey vardı ki. Beni, onu Meksika'da geride bırakmaya zorladı. Ve o karşı çıktı. Sarsılmaz sadakati ve cesaretiyle bana karşı çıktı. Sadakate sadık olmaktan başka bir şey yapamayacağını söyledi. Bir erkeğin kendi hayatı ve arkadaşlarının hayatları için savaşması gerektiğini. Kendine, "Homber" kelimesini uygularken Pablo biraz şüpheli konuştu, sanki hakkını sorgulayabileceğimden korkuyordu. Ama o kelimeyi dilinin altında öyle keyifle yuvarlıyordu ki, erkekliğini zaten o kadar iyi kanıtlamıştı ki, geçmesine izin verdim. Aslında,
Partimin içinde benim hakkımı tam bir sakinlikle, övgüyle kabul eden tek üye El Sabio'ydu. Pablo bunun farkındaydı tabii. El Sabio'nun yazdıklarımı duyması gerektiği fikrindeydi. Tamamını değil, biliyorsunuz, Senor, dedi ciddi bir ifadeyle. Yazdıklarınızın bazıları, doğru olduğunu biliyorum, bu yüzden söylenmesi gerekir, ama onun hassas kalbini incitir. Devam etti, onun suçu değildi. Onu kanonun karşısına salladığımızda bu kadar sorun çıkarması, onun suçu değildi. Melek, o korkunç vadide herkesin ölü olduğunu düşünmek onu yiyordu. Bunu söylemek onu erken griye çevirirdi. Hayır, kitabın tüm o hoş olmayan kısımlarını ondan saklayacağız. Ama okuyacağız ona, güzelliği ve bilgeliği hakkında söylediklerini. Kesinlikle bunlardan çok daha fazla bahsedebilirdiniz. Birlikte Paddock'a yürürken ekledi azarlayarak, El Sabio'ya karşı daha adil olurdu, Senor. Kitapta, bize hazineyi taşımada ne kadar iyi hizmet ettiğini söylediniz mi? O kasvetli mağaradan çıkış boyunca, tüm yorucu yolculuklarda ve Senor Rayburn'u o dik dağ yamacından ne kadar dikkatle taşıdığını, demiryolunun yanındaki küçük kasabaya kadar, yarasını hiç incitmeden. El Sabio ise bu eksikliklerin farkında değilmiş gibi görünüyordu. Ama meraklı bir hava sergiliyordu kesinlikle. Pablo'nun okumamı istediği o övgü dolu bölümleri okurken, derin bir ilgi ve anlayış hissiyle dinledi. Pablo'nun dilini anladığım için ona iyi konuştuğum için teşekkür bile etti. Okuma bitince burnunu öne doğru uzattı, uzun kulaklarını boynuna dayadı, küçük bacaklarını sıkıca yerleştirdi. Ve zaferle kuyruğunu dikerken en gümbürtülü anırısını çıkardı. Ve şimdi, bilge olan, dedi Pablo, nazikçe kafasını kucaklayarak göğsüne sardı. Biliyorsun ki seni sadece iyiliğin ve bilgeliğin için değil, aynı zamanda asil işlerin için de onurlandırıyoruz. Rayburn, El Sabio'nun bu performansından büyük keyif almıştı. Young ise bunu açıkça beynimin karışık halinin bir başka kanıtı olarak görüyordu. O akşamı anlattığımda, hepimiz kütüphanede rahatça oturup ateşin önünde sigara içerken, bu son buluşmamız olacaktı. Rayburn ertesi gün Idaho'ya gidecekti, madencilik işi için. Young da aniden ona eşlik etmeye karar vermişti. Gerçekte, Young ne yapacağını bilemiyordu. Old Colony demiryolunu satın alma planı, amirini görevden alma hayali, çoktan terk edilmişti. Ben isterim tabii ki yapardım, dedi. O herifi aynı şekilde zıplatmak bana çok iyi gelirdi. Ama şunu düşününce, eğer beni atladıysa, hala yük vagonlarının üstünde oyalanıyor olurdum. Hava durumu, el frenleri. Ona biraz vazgeçtim, o da bırakıp gidebilir. Durdu. Şimdi istediğim, elimdeki bu büyük yığınla iyi bir şey yapmak. İşte bu yüzden Rayburn'la Idaho'ya çıkıyorum. Oradan Boise şehrine doğru ilerleyeceğim. Karşılaştığım her demiryolu işçisi için içkiler ısmarlayacağım. Bu kesinlikle işe yarayacak. Rayburn ve ben bu tuhaf yönteme biraz güldük. Sonra Rayburn'un yüzü ciddileşti. Sanırım Morelya'daki eski kiliseyi iyi duruma getirme fikrimiz fena değildi. Bunu düşündüğüne sevindim, Profesör. Padre'yi bu kiliseye sahip olmaktan daha çok memnun edecek başka bir şey olamazdı. Paranın sonuna kadar ne kadar yakışıklı yapılabilirse. Evet, diye ekledi Young. Ve profesörün tepkisi de ilginçti. İçine koyduğumuz tüm yeni şeylerle sanki 200 yaşında değilmiş gibi görünüyordu. İlk başta buna eğlendim, kabul ediyorum. Ben isterdim 1. sınıf yeni bir kilise. Titreyen yüksek kule, buhar ısısı, elektrik ışıkları, her oyunda çatıyı kıracak kadar büyük bir org. Ama Padre, profesör kadar eski moda şeylere tutkuyla bağlıydı. Ve sonuçta, neredeyse kendisi istediği gibi yaptık. Bir sessizlik. Tuhaf hissettiriyor tabii. Katolik bir kiliseye para yatırmak. Milton'da yaşlı bir teyze var. Konuşsam, sadece sıradan ve nadir. Ve söylerdim ona, Padre isterse bana yaptırsın. Roma'ya gider Papa ile el sıkışırım. Sesi hafifçe titredi, içtenlikle. Ve gerçekten de yapardım. Cennetin bu tarafında asla karşılaşacağımı beklemiyorum, 1. sınıf bir melek olmaya bu kadar yakın olan birini. Ve düşündüğümde, bizim kötü hayatlarımızı nasıl kurtardı? Kendi adamını vererek. Bu, hepimizin söylediğinden daha değerliydi. 10 kat daha fazla. Kıtalı ne olursa olsun umurumda değil, dini siyaset umurumda değil. Ve söylemeyenlerin kafasını yumruklarım, en cesur ve en iyi adamdı. Pablo, Young'un konuşmasında, Padre, kelimesini duymuştu. Oturduğu köşeden başını kaldırdı, gözleri gözyaşlarıyla doluydu. Rayburn'un gözlerinde garip bir parıltı belirdi.
Aniden arkasını döndüğünde, piposundan külleri ateşe boşaltırken. Ve ben, o anda net göremiyordum. Nazik ama çok dokunaklı anılar aniden kalbime dolmuştu. Diğerleri beni terk ettiğinde, Pablo'ya yatağa gitmesini söyledim. Ve öylece oturdum. Yalnız. O gece yapmayı planladığım şey, yakında arkeolojik konferans enstitüsü önünde sunacağım bir konuşmayı gözden geçirmekti. Ama elime aldığım kalem orada boş kaldı. Düşüncelerim geçmişin kanallarından geriye doğru akıyordu. O durgun karanlık içinde, sanki tüm o dönemi yeniden yaşıyordum. Fray Antonio ile birlikte olan zamanı. İlk onu gördüğümde, haçın önünde diz çökerken, sakristiyede. Ve son bakışıma kadar, ruhunun hızla Tanrı'ya döndüğü o ölü bedene. Düşüncelerim bu en sevgi dolu, en nazik arkadaşlık üzerinde gezindi. Kusursuz bir şey olduğuna eminim bunun, hiç bilinmemiş bir şey. Ve sonra o acımasız son. O vahşi şiddet. Öyle derin bir acı vardı içimdeki, ya durmalıydı ya da ben çok kısa sürede ölmek zorunda kalacaktım. Ama sonra, üzerime güçlü bir inanç indi. O andan bu yana her zaman öyle oldu. Fray Antonio, bu kadar vahşi bir ölümle sevinmeliyim onun için. Çünkü San Francisco'daki Hristiyan kilisesinde ilk onu bulduğumda dua ettiğine güvenle inanıyordum. Ve o tapınak, gerçek anlamda taçtı. Tanrı'nın ona verdiği şehitlik, Kolhuacan şehrinde, putperest içinde onu kaybettiğimde. Ve üzerime bu garip düşünce bastırırken, sanki kendisi bana yeniden söylemişti. Ölümün de içine giremediği, günah ve kederin sonsuza dek gelemediği, görkemli ve sonsuz hayatı kazanmaya gidiyorum.